Amerikan kahvaltılarının klasik yiyeceği olan pankek, aslında modern zamanlarda popüler olsa da ilkel zamanların eseri. Pankekin geçmişe yolculuğu taş devrine kadar uzanıyor desek ne dersiniz? Pankek kelimesinin yazılı olarak ilk kullanımı 1430'ların başında bir yemek kitabında bulunuyor. İlk pankeki yapanlar ise muhtemelen buğdayı evcilleştirenlerle aynı kişiler. Neolitik çağdaki bu insanlar kızıl küçük buğdayın tarımını yaptıktan sonra öğüterek un haline getirdiler ve unu yumurta ve keçi sütüyle karıştırıp sıcak bir kayanın üzerinde pişirdiler. İşte ilk pankek insanlığa bu şekilde sunuldu. Tava ve tencerenin icadından çok daha öncelere denk gelen bu olay, ateş üzerindeki sıcak bir kayada incecik yuvarlak hamurların pişmesiyle meydana geldi. Pankek için belli bir mutfağın ürünüdür diyemiyoruz. Belki de insanlık tarihinin başlarında yaşanan az önce bahsettiğimiz gelişmeden ötürü pankek birçok milletin ritüellerinde yer alıyor. Bölgeden bölgeye güncellemeler farklılaşsa da hepsi aynı temelden yola çıkıp pankek yaptılar ve hala yapıyorlar. Pankek yüzyıllardır pek çok kültürün yemek tarihinin en çok tercih edilen gıdası olmuştur. Kendisiyle olan serüvenimiz tam 30 bin yıl öncesine dayanıyor. Evet, ciddiyim. Araştırmacılar Alp dağlarında bulunan buz adam Otzi'nin midesinde 5300 yıl önce yediği pankek kalıntılarına rastladılar. Ve sizin şu anda şaşırdığınızdan daha fazla şaşırmışlardı belki de. Pankek binlerce yıl öncesinin de favori kahvaltısı olabilir mi sizce? Antik Yunan ve Roma'da pankek ve benzeri tarifleri sık rastlanır. Antik Yunan'da kreyon adı verilen bal ile ıslatılmış düz somun ekmeği dilimlerini ve yumuşak peynir keklerini pişirmek için ızgaralar kullanılırken, Roma'da modern pankeklere benzeyen tariflerde hazırlanırdı. Bu dönemlerde kullanılan un sert ve hazırlaması zor oluyordu. Yine de pankek oldukça sevilen ve tercih edilen bir yemekti. Hatta antik dönem şairlerinin şiirlerine bile konu olmuştu. Shakespeare'in ünlü oyunlarında bile pankekten bahsettiğini görürsünüz. Pankek tüketimi Rönesans döneminde de artarak devam etti. Pankekin başrol oynadığı ritüellerden bahsetmiştik. Kuşkusuz başrolde olduğu en önemli ritüel, kökleri Roman Katolik Kilisesi'ne dayanan pankek günü. Diğer adı da Shrove Tuesday ya da Şişman Salı olan bu şölen günü Lent'ten önce kutlanıyor. Lent'ten daha önce falafel yolculuğu videomuzda bahsetmiştik. Kısaca büyük perhiz olarak çevirebiliriz. Lent sırasında insanların yumurta, süt, tereyağı gibi hayvansal gıdaları tüketmeleri yasak olduğu için Lent'ten önce elde kalan ürünler pankek yapılmak üzere pişirilirdi. Bu gelenek bir yandan da Anglo-Sakson Hristiyanlarının günah çıkarma ve arınma zamanıydı. Kilisede vurulan çanlar insanları itirafa davet edip günah çıkarmalarını istiyordu. Bu çanlara ise pankek bell adı verilmişti. Gelenek çoğu yerde hala devam ettiriliyor. Shrove Tuesday ise her zaman Paskalya pazarından 47 gün önceye denk düşer. Bu nedenle günü her yıl değişse de tarih aralığı 3 Şubat ile 9 Mart arasına denk gelir. Yılın bu döneminde pankek için kullanılan malzemelerin hepsi de hayat ile ilgili önemli sembollere karşılık gelir. Yumurtanın tıpkı Paskalya'daki anlamıyla yaratılış anlamına geldiği, unun yaşam maddesi, tuzun sağlık ve sütün saflık anlamlarına geldiği ifade edilir. Bu gelenek günümüze kadar gelmiştir ve popüler kültürün de etkisiyle artık hepimiz pankeki klasik Amerikan kahvaltısının vazgeçilmezi olarak biliyoruz. George Washington'ın kahvaltı menüsünün ayrılmaz parçası akçaağaç şurubu ile pankekti mesela. Pankekin her parçasını şuruba iyice batırırdı. O dönemden beri pankek akçaağaç şurubu ile birlikte servis edilir çoğu yerde. Pankek gördüğünüz gibi tarım tarihi kadar eski bir hikayeye sahiptir. Basit bir tarifi vardır. Fırınsız evlerde bile kolayca pişen doyurucu bir yemektir ve kahvaltıların sevimli bir üyesidir. Taş devrinden beri insanlığın dostudur. Tarifine gelecek olursak, bir çorba kaşığı tereyağı ya da sıvı yağını yapışmaz bir tavada kızdırıp pankek harcını her seferinde aynı ölçü kabını kullanarak dökün ve orta yükseklikteki ateşte üzerleri göz göz olana kadar yaklaşık 1 dakika pişirin. Tavayı her seferinde yağlamayı unutmayın. Aynı zamanda ocakta en kısık ateşte pişirilmesi gerekmektedir. Bir tarafı pişen pankekleri bir spatula yardımıyla ters çevirip diğer taraflarını da pişirin ve havlu kağıt serdiğiniz bir servis tabağına alın.
Pankekiniz hazır. Tüm dünyada sevilen ve neredeyse her gün yapılan hanelerin bulunduğu, mutfakların vazgeçilmez lezzetlerinden olan pankekin aslında ne kadar antik, ne kadar tarihi bir yiyecek olduğunu öğrendik. Benim için çok keyifliydi. Umarım siz de bu yolculuktan keyif almışsınızdır. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, içeriği beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.